Crocus.py uygulama eğitimleri serisine hoş geldiniz. Bu videoda Wiring CPI kütüphanesini kullanarak LED uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle Crocus.py için C dilinde geliştirdiğimiz Wiring CPI kütüphanesini inceleyelim. Crocuspy.com adresine gidelim. Ürünler menüsünden Crocus.py Zero'ya tıklayalım. Wiring CPI kütüphanesi için programlama kılavuzunu açalım. Kılavuzda GPIO, RS-232 yani seri haberleşme, RS-485, SPI, IKRC, PWM, Soft PWM ve zaman fonksiyonlarının detayları anlatılmıştır. Şimdi GPIO fonksiyonlarını kullanarak Crocus.py üzerinde gelen kullanıcı ledleriyle bir uygulama geliştirelim. Apache NetBeans uygulamasını çalıştıralım. Servisler kısmından Crocus.py sunucumuzu bulalım. Crocus.py ekli değil ise, lütfen kurulum için hazırlanan eğitim videolarını inceleyiniz. Crocus.py ağ üzerinden erişilebilir değil ise, yanındaki monitör işareti kırmızı renkli olacaktır. Sağ tıklayıp Bağlan seçeneğine tıklayalım. Bağlantı sağlanınca renk yeşile dönecektir. Şimdi sağ tıklayıp yeni bir proje oluşturalım. Projemizin adını LED uygulaması yapalım. Proje oluşturulduktan sonra, main.c dosyasını çift tıklayıp açalım ve kodlamaya başlayalım. Wiring CPI kütüphanesini projemize ekleyelim. Kırmızı ve mavi ledlerin giriş-çıkış pin numaralarını tanımlayalım. Wiring CPI kütüphanesi ekli projelerinizde, derleme işleminden önce, proje dosyasına sağ tıklayarak link sekmesinde bu şekilde ilgili kütüphane isimlerini eklemelisiniz. ...26 pinlik port içerisindeki bir pini kullanacaksanız, pin ayarı için Crocus Config uygulama videosunu izleyiniz. Kullanacağınız pinin, muhakkak giriş-çıkış yani GPIO modunda olması gerekir. Bir çıkışı lojik 1 veya 0 yapmak için GPIO write fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu fonksiyondaki ilk parametre, pin numarasını, ikinci parametre ise çıkış değerini gösterir. Öncelikle kırmızı ledimizi yakalım. 1 saniyelik bir bekleme süresi bırakalım. Kırmızı ledi söndürelim. Aynı şekilde mavi ledi yakıp söndürelim. Programımızı çalıştıralım. Görüldüğü üzere önce kırmızı led, sonra da mavi ledimiz 1 saniye aralıklarla yanıp söndü. Bir sonraki videomuzda, harici bir buton bağlayarak giriş pinlerini nasıl okuyacağımızla ilgili uygulama videosu paylaşıyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.